Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda yine sizlerle Raid Shadow Legends'ta Ejder Rehberi üzerinde konuşuyor olacağız. Ejder level 20'yi nasıl geçeriz ve aynı zamanda yeni eklenen zindan seviyelerinde Ejder level 25'i nasıl geçeriz? Bunun üzerine konuşuyor olacağız. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve lütfen bu tarz videolar istiyorsanız veya hangi tarzda videolar istiyorsanız yorum yapmayı İhmal etmeyin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum ve aynı zamanda bugün de 19 Mayıs. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız da kutlu olsun arkadaşlar. İsterseniz hep birlikte ejderi kesmeye başlayabiliriz. Öncelikli olarak ekibimde yeni başlayan oyunculara ve daha doğrusu sadece nadir kullanarak ve oyundaki ödüllerden olan Seal of the Drakes benim en sevdiğim efsanevi hero'dur kendisi. Onu kullanarak ejderi kesmeye çalışacağız arkadaşlar. Kullandığım ekipte gördüğünüz üzere bir tane eczacı, iki tane soğuk kalp, bir tane körük ve bir tane de Seal of the Drakes yer alıyor. Bu kullandığım karakterlerle ejderi 3-3,5 dakika gibi bir sürede kesebiliyoruz arkadaşlar. Tabi daha kısa sürede nasıl kesebileceğimizle ilgili de daha üst seviye oyunculara yönelik olarak da bir ekip çıkartıp level 20 ejderini kesiyor olacağız arkadaşlar. Daha sonra da level 25'te hangi ekibi kullanabileceğinizi size anlatıyor olacağım. Başlayalım isterseniz. Bu kullandığım ekipte amacımız hızı arttırmak, hız vermek ve dönüş metreyi arttırmak arkadaşlar. Bu yüzden eczacıyı kullanıyoruz lider olarak. Kendisi aynı zamanda defans arttırma aurası mevcut. %23'tü yanlış hatırlamıyorsam. Körük kullanmamızın nedeni karşı ekibin aynı zamanda hem atağını hem de defansını kırıyor olabilmek. Ve aynı zamanda hızı da körük kırabiliyor. O yüzden en iyi nadir hero'larından bir tanesi kendisi. Ve aynı zamanda da soğuk kalp yine hiçlik nadir hero'larından. Hem 4 kez vurması hem de en sonki atağının, 3. atağının max HP oranında vurması bizim için önemli bir kriter arkadaşlar. Seal of the Drakes'te zaten oyunun 270. gününde My name is No. yanlış hatırlamıyorsam pardon 120. gününde de olabilir. Bir bakmam lazım. 150. günündeydi galiba. 150. gününde verilen bir hero. Bu hero'yu da arkadaşlar ekibite herhangi bir şekilde ölen veya hakkı düşen bir hero varsa onu kaldırmak için kullanıyoruz. Bu arada körükte arkadaşlar önemli bir durum olarak sürekli olarak hem A1 hem A2 hem de A3 alan vurduğu için kendisine sersemletme seti taktım. Aynı zamanda Seal of the Drakes'in de A2'si sersemletme sağlıyor. O yüzden ikisi bir araya geldiği vakit arkadaşlar gerçekten karşı ekibe hiçbir şekilde fırsat gelmiyor diyebilirim. O yüzden aslında Seal of the Drakes'in eğer ki kaldırma A3 skill'i olmasa bile, kaldırma A3 yeteneği olmasa bile bu ekip ejdere kadar yatmadan gelebilecektir arkadaşlar. Ejder bildiğiniz üzere aslında oyundaki en kolay boss olarak, patron olarak düşünebiliriz. O yüzden hani hepiniz muhtemelen diğer ekiplerde işte örümcek olsun, ateş olsun, buz olsun biraz daha fazla zorlanabilirsiniz. Ama ejder genel olarak en kolay bosslardan bir tanesi. Şimdi gördüğünüz üzere ejder bize zehir attı. Herhangi bir şekilde ölen bir karakter olması durumunda zaten Seal of the Drakes'in hem hakkı hem de defansı yüksek olduğundan dolayı kolay kolay ölmüyor arkadaşlar ve ölen arkadaşı da rahatlıkla kaldırabiliyor. Gördüğünüz üzere 3 dakikanın altında ejderi kesebiliyor olacağız bu ekiple. Ve ardından da size bu ekipten hemen sonra 1,5 dakikada nasıl ejderi kesebiliriz onu anlatıyor olacağım. Bu arada ejderi arkadaşlar 40 saniye kadar sürelerde de kesebilirsiniz. Ama onun için çok özel hero'larınızın olması gerekir. Zavia bunlardan bir tanesi zehir atması açısından.
2 kraliyet muhafızı ve prensle de aynı şekilde ejderi kesebilirsiniz arkadaşlar. Benim kullandığım hero'lara gelecek olursak bu tamamen gördüğünüz üzere bu nadir hero'lar başlangıç seviyesindeki arkadaşlara yönelik olarak hazırladığım ekipte. Şimdi benim asıl Ejder 20'de kullandığım ekibe gelecek olursak arkadaşlar kahin oyundaki kendi görüşüm açısından söylüyorum. Oyundaki en iyi efsanevi karakter kesinlikle Seal of Drax diyorum ben arkadaşlar. Ne olursa olsun. Hem bedava olması açısından hem de pasifi hem de kaldırması açısından bir de sersemletme de vurması açısından inanılmaz bir efsanevi karakter. Kahin de arkadaşlar maalesef hiçlik karakteri. Ama oyunda alan temizlemek için, dalgaları temizlemek için en iyi hero olduğunu söyleyebilirim. Açık ara en iyi hero. Yani üzerindeki buff'ları, bütün takımdaki buff'ları karşı takıma vuruş olarak kullanması bu hero'yu gerçekten inanılmaz kılıyor arkadaşlar. Şimdi ekibimize kahini koyduk. Bunun dışında isterseniz elinizde varsa prens koyabilirsiniz. Veya prens yoksa arkadaşlar muhalif denilen bir hero'muz var. İngilizcesi Renegade. Bunu kullanabilirsiniz. Muhalif hero'sunun A3 skill'i grubunuzdaki karakterlerin skill'lerini 2 zaman diliminde düşürüyor. Daha kısa sürede A2 ve A3'lerini kullanmalarını sağlıyor arkadaşlar. Prens ise tamamen resetliyor ve hemen kullanabiliyorsunuz karakterinize sıra geldiği anda Prens'in zayıflatmasından sonra. Bunun haricinde daha fazla buff vermesi için Lydia'yı kullanıyoruz. Hem hız arttırma hem de güçlendirme buff'ı veriyor arkadaşlar. Bu yüzden oyundaki en iyi efsanelerden bir tanesi. Maalesef biraz zor alınan bir efsanevi hero. Çünkü bütün grup savaşlarını level 21 platformlarını bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar. 3 yıldız seviyesinde hatta. Bu da çok zor, farkındayım ama buna değecektir arkadaşlar. Lydia gerçekten özellikle Kıyamet Kulesi için Lydia, Prens ve Kahin ekibi olmazsa olmazlarınızdan olacaktır diye düşünüyorum. 3 tane unique buff vermesi açısından da Mezar Büyücüsü gayet başarılı bir epik kahraman diyebilirim arkadaşlar. Başlayalım isterseniz. Bunu yaklaşık olarak 1-1,5 dakika içerisinde bu ekiple kıracağız diye düşünüyorum. Evet, ilk dalgayı gördüğünüz üzere ne kadar kısa sürede parçaladık. Şimdi ikinci dalgada sıra. Prensimiz resetledi. Tekrardan Lydia vurdu. Mezar Büyücüsü buff'ını koydu ve ikinci dalgada temizlendi ve 18 saniyede Ejder'e gelmiş olduk arkadaşlar bu ekiple. Zavia ve Taurus ekibiyle de aynı dalgaları temizleme durumunu yapabilirsiniz. Zavia Ejder'e de çok güçlü vuruyor. O yüzden 40 saniye gibi sürelerde Ejder'i kesmenizi sağlıyor arkadaşlar. Bu ekiple biraz daha uzun sürüyor. Gördüğünüz üzere 40 saniyeye yaklaştık ama hala Ejder yarı gücüne bile gelmedi. Ama 1,5 dakika içerisinde Ejder'i kesiyor olacağız. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Ejder sağlam vuruyor gerçekten de. Mezar Büyücüsü'nün debuffları üzerinden kaldırması ve üstüne iyileştirmesi gerçekten Ejder karşısında ayakta kalmamızı sağlayan bir özellik. Devam ediyor ekip vurmaya. Soğuk Kalp 700k vurdu. Gayet güzel. Kahin tekrar vurdu. Ve tekrardan 1 dakika 9 saniye arkadaşlar. Gayet iyi bir süre. Benim için yeterli. 40 saniye kadar düşse tabii ki de daha iyi olur. Özellikle turnuvalarda son dakikalarda bir ziddandan ne kadar çok hızlı puan alırsanız o kadar kâra geçiyorsunuz arkadaşlar. O kadar hızlı yukarılara tırmanıyorsunuz ama bu üst seviye oyuncular için geçerli. Biraz daha oyuna para yatıran arkadaşlar için geçerli. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bu şekilde arkadaşlar. Bu ekipte böyle. Şimdi ekipleri tanıtmadan önce isterseniz bir de level 25'ine bakalım Ejder'in. Gelen zindanlara yönelik seviyelerle birlikte 25. seviyede 20 enerji kullanırken 24. seviyede 18 enerji kullanılıyor. Ama 24. seviyeden gelen ekipmanın 25. seviyeden gelen ekipmanlar arasında çok büyük bir fark olmadığı için arkadaşlar ben sizlere kesinlikle ama kesinlikle eğer kesecekseniz level 20'den sonra level 20'yi kesebilen arkadaşlar devam etsinler. Ama level 25'e kadar kesebilen arkadaşların kesinlikle ama kesinlikle level 24'te farm yapmalarını öneriyorum arkadaşlar. Ben size level 25'i gösteriyor olacağım. Level 25'teki ejderimiz
kırmızı ejder. Level 24'teki ejderimiz yeşil ejder. Biliyorsunuz yeni gelen zindan seviyeleriyle birlikte dönüş metre vuran ve max HP oranında vuran kahramanlarımızda büyük güncellemeler oldu arkadaşlar. Maalesef olumsuz yönde. Artık ilgili boss'un, ilgili karakterin %10'undan az olamayacak şekilde vurabiliyor arkadaşlar hero'larımız. Nedir bu hero'larımız? Soğuk Kalp, Kraliyet Muhafızı, Septimus gibi hero'larımız var biliyorsunuz. Max HP oranında vuran hero'lar bunlar. Özellikle Septimus için büyük bir darbe oldu diyebilirim. Oyunda en sevdiğim efsanevi karakterlerden bir tanesiydi. Ve bende de mevcuttu. Ama Plarium sağ olsun bu konuda güzel bir nerf yaparak bu karakterleri tamamen neredeyse etkisiz hale getirdi diyebilirim arkadaşlar. Kahrediyor hayat beni, acıların çocuğuyum. Çok fazla sözü uzatmadan level 25'i keselim. Level 25'te de aslında bu ekiple gidebiliriz arkadaşlar ama Muslim Mage biraz bizi sıkıntıya sokabilir. O yüzden ben Badal Kazar kullanmanızı öneririm elinizde varsa. Dalgaları temizlemek için Prens, Lydia, Kahin ve Badal Kazar'ı kullanıyor olacağız. Badal Kazar'ın da biliyorsunuz 2 tane iyileştirme buff'ı atıyor ekibe. O iyileştirme buff'larında Kahin'imiz karşı tarafa saldırı puanı oranında vuruyor arkadaşlar. Soğuk Kalp'te tabii ki yine ejdere vurabilmek için kullanabileceğimiz bir hero. İlla Soğuk Kalp olmasına gerek yok. Kraliyet Muhafızı kullanamazsınız. Özür diliyorum. Ters kalıyor çünkü. Soğuk Kalp dışında kullanabileceğiniz başka ne olabilir diye düşünüyorum. Ya en iyisi Soğuk Kalp hiçlik olduğundan dolayı ek olarak kullanabileceğiniz ama yine daha güçlü, daha iyi vurabilmek istiyorsanız efsanevi karakterlerden elinizde güçlü vuran efsanevi karakterler varsa ve ters element olmayacak şekilde onları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum Itos olabilir. Turunda olmaz. Turunda çünkü maviydi yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden ters kalıyor ejdere. Yeşil vuran Septimus olabilir dediğim gibi ama Septimus'un yine bahsettiğim şekilde gücü azalmış durumda ve sadece tek kişiye saldırdığından dolayı ben Septimus'u çok önermiyorum arkadaşlar. Tomb Lord, Mezar Lord'u özellikle çok iyi bir efsanevi hero ejder için. Hem zehir vurması açısından hem atak kırması, defans kırması açısından yine kullanabileceğiniz bir hero olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ben size Soğuk Kalp'le bir bu ekiple nasıl temizliyoruz ejderi onu göstermek istiyorum. Başlayalım isterseniz. Evet, Lydia vurdu. Badar Kaza vurdu. Bunların hızlarını ayarlamanız gerekiyor bu arada arkadaşlar. Bu ekibi kullanacaksınız. Özellikle Prens'in hızı Kahin'in hızından düşük olmalı. Lydia ve Badar Kazar'ın hızı da Kahin'in hızından yüksek olmalı arkadaşlar ki Kahin bütün elindeki buff'ları karşı tarafa vursun. Çok şükür ki Kahin'de bir nerf yapmadılar arkadaşlar. Eğer Kahin'de de nerf yapsalardı gerçekten oyun çekilmez hale gelecekti ve yüksek seviyeli oyuncular için artık neredeyse oynanamayacak duruma gelecekti oyun. Çünkü çok uzun süreler alıyor zaten oyundaki bütün görevleri tamamlamak ve ileriye çıkmak, ileri seviyelere çıkmak açısından. O yüzden hani bence Kahin'i en azından nerflememeleri iyi oldu diyebilirim. Evet arkadaşlar ekibimiz yattı. Bu ekip yatıyormuş. Onu fark ettim şu anda level 25'te. O yüzden ben sanırım Soğuk Kalp yerine arkadaşlar ekibi ayakta tutabilecek başka bir hero olan Kör Kahin kullanıyor olacağım müsaadenizle. Evet bunu izlemeye ya Badar Kazar bunu tek başına kesebilir mi? Bir bakalım. Biraz rezil oldum ama kusura bakmayın. Bu kadar çok sağlam vurduğunu unutmuşum level 25 ejderin gerçekten de. Evet sersemletme vurdu. Badal Kazar aslında level 20 ejderini tek başına kesebilen bir hero arkadaşlar. Ama level 25'te denemedim. Şimdi Lydia ile Badal Kazar tek kaldılar. Ejderin de hakkı az kaldı aslında bakacak olursanız. Kesebilirler de kesemeyebilirler. Kestiler. İlginç bir şekilde. 1 dakika 36 saniye neredeyse yani level 20 seviyesinde kestik arkadaşlar. Gayet güzel. Ama ben daha garanti olması için ben %100 garanticiyimdir bu oyunda. Şimdi ben size Soğuk Kalp yerine göstereceğim ki ekip yattığı anda nasıl
tekrardan kalkıyor Kör Kahin'le birlikte. Onu gösteriyor olacağım. Hatta ve hatta direnç yerine bize defans sağlasın. Böylece ejderin vuruşlarından daha az etkilenelim. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar level 25'i de size diğer videolarında elinizde mevcut olan nadir ve epik kahramanlarla nasıl kesebilirsiniz? Bu tabii ki çok üst seviye bir ekip oldu. Şu anda farkındayım. Yani herkeste bu hero'lar yok. Özellikle Kör Kahin, Hiçlik Efsosu, Lydia deseniz zaten yani alması Allah kerim bir hero. Bader Kazar da öyle, Prens de öyle. Kahin bile tek başına aslında hiçlik epiği. O da çok zor. Ya buradaki hero'ların hepsi arkadaşlar zor temin edilen hero'lar. Bunun farkındayım. Ama size özel hem ejder için, hem buz için, hem ateş için, hem de örümcek için level 25'leri nasıl sadece epik ve nadir kahramanlar kullanarak yok edebilirsiniz. Onların da videosunu en yakın zamanda hazırlayıp kanalımda koyuyor olacağım. Umarım sizin için de faydalı olur ve elinde daha az hero olan arkadaşların bu bossları kesebilmesine fırsat sağlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere ekipte kimse yatmadı. Niye yatmadı? Kör Kahin sayesinde tabii ki de. Çok sağlam defans veriyor, %34 aurası ve aynı zamanda da yatan arkadaşları kaldırabilen bir kahraman kendisi. Evet, bu daha uzun sürdü. 1 dakika, evet 41 saniye. Hem işte az önce rekoru kırmıştım biliyorsunuz arkadaşlar. Tabii bunu 1 dakikanın altına düşürebilir miyiz? Düşürebiliriz ama Zavia olması lazım. Ya gerçekten Zavia ejder için bulunmaz Sint kumaşı arkadaşlar. Zavia'nın yanında Taurus'ları kullanacaksınız. Devi gezenlerde yer alan Taurus denilen epikler var. Zehir vuruyorlar. Bu arkadaşları kullanıp çok rahatlıkla ejderi daha kısa sürelerde Bader Kazar'ı da yanlarına alarak kesebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bununla ilgili hatta farklı YouTuber'ların çekmiş olduğu videolarda mevcuttur. İnternette, YouTube'da bulabilirsiniz. Şimdi ekiplerimize gelelim. Eczacımız gördüğünüz üzere acımasız setle donatılmış durumda. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar 261 hızı var. Ben hızını olabildiğince 300'e yakın tutmaya çalışıyorum eczacının. Destek hero'su olduğu için ve hız arttırma ve hız dönüş metre yükseltme hero'su olduğundan dolayı hızını ne kadar yüksek tutarsanız o kadar kâra geçersiniz. Ve aynı zamanda acımasız set kullanmayan arkadaşlar için de sadece hız seti de kullanabilirler. 6 adet hız seti de kullanabilirler. Gayet iyi olur. Kritik oranında ne kadar yüksek tutarsanız iyileştirme A2 skill'i o kadar güçlü olur arkadaşlar. Bizim ama asıl eczacımızı kullanmamızın amacı tamamen A3 skill'i, hızı yükseltmesi, büyük hız buff'ı vermesi ve aynı zamanda dönüş metreyi tüm takımın %15 arttırması. Ustalığına gelecek olursak ustalığı bu şekilde arkadaşlar. Giant Slayer açık bende. Tamamen zindanlara yönelik açtığım ustalıktır. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz isterseniz. Şimdi soğuk kalplerimize gelecek olursak, soğuk kalplerimizin hepsi zaten 3 tane soğuk kalbim var benim. Bir tanesini yeni böcekte kullanıyorum. Yok edici set var üzerinde. Diğerleri ise zalim set mevcut soğuk kalplerimde. 2 adet soğuk kalbimde zaten çok benzer de kurdum. %70 kritik oran yetiyor arkadaşlar 3. skill için. %76 gayet yeterli. %257 crit hasar. ATK çok önemli değil çünkü max HP oranında vuruyor kendisi. Max HP oranında olduğu için ATK'sı çok fazla önemli değil. Olabildiğince 40K'ya yakın, 45K'ya yakın da HP'si olursa level 25 zindanlarda da kullanabilirsiniz. Diğeri de çok benzer durumda. İşte 201 hızı var. Ben neden ikinci soğuk kalbi 161 hızında tuttum arkadaşlar? Çünkü bu ekibi aynı zamanda ateş 20 ekibi olarak kullanıyorum. Hızlı girmesi açısından 2 tane soğuk kalbim var. Bir tane kahin var o tarafta. Hızını tamamen bu şekilde ayarlamam gerektiği için bir tanesi 161, diğeri 201. Yüksek hızlıyı kullanıyorum ben. Ejder'de daha çok. Ama zaten hani şu anda gösterdiğim ekipte olabildiğince hızlarını yüksek tutarsanız o nadir ekibi ve Seal of the Wraiths'in olduğu ekipte daha güçlü, daha hızlı bir şekilde ejderi yok edebilirsiniz arkadaşlar. Ustalığına gelecek olursak da ustalığı kritik hasar daha fazla vermesi için
kusursuz infaza verdim. Destek tarafı böyle, saldırı tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Zalim yerine yine düz setlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben daha fazla kritik hasar çıkartabilmek amacıyla ve daha fazla defansı yok saydığından dolayı zalim seti kullanmayı tercih ediyorum. Körük. Körüğe gelecek olursak arkadaşlar, size söylemiştim zaten oyun esnasında. Sersemletme seti mevcut. Gördüğünüz üzere hepsini 16'lamamışım bile. Çünkü çok fazla kullanmıyorum şu anda körüğü. Sadece grup savaşlarında kullanıyorum. Size göstermek için şu anda ekibe dahil ettim. Level 16 haline getirirseniz ve ATK'yı da ne kadar yüksek tutarsanız o kadar daha fazla verim alırsınız kendisine. Ama destek hero'su olduğundan dolayı benim amacım zaten tamamen vermiş olduğu debufflar, dezavantajlardan kaynaklı kendisini kullanıyorum. 3 saldırısı da alan vurduğu için de sersemletme setini kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. 192'de hızı varmış. 38K'da hakkı. Ustalığı da bu şekilde arkadaşlar. Ustalığını da bu şekilde yapmışım. İşte sersemletme seti kullandığım için korkutucu varlık kullanmışım arkadaşlar. Siz isterseniz saldırı tarafına da kullanabilirsiniz ama ben tamamen destek hero'su olarak ve sersemletme odaklı olarak kullandığım için korkutucu varlığa vermişim. Debuff'ları da daha güçlü vermesi açısından da usta nazarcıyı kullanıyoruz arkadaşlar destek tarafında. Ustalığı da bu şekilde. Seal of Drags. Şimdi bu bayağı açıkçası arkadaşlar God tier dediğimiz bir ekipmanla donattım kendisi. Çünkü kendisi aynı zamanda Kıyamet Kulesi'nde de kullanıyorum. Gördüğünüz üzere acımasız set olmasına rağmen 255 hızı var arkadaşlar. Hakkı 48K, defansı 2.8K, 3K olması daha ideal. Büyük salonum benim tam olarak onlanmadığı için biraz daha düşük ama onladığım vakit burası 3000'e ulaşacak zaten. Kritik oranı iyi vurması açısından %90, %70, işte %100'e yakın tutarsanız iyi olur. Ama en önemlisi burada hız ve isabet arkadaşlar. Hızı olabildiğince yüksek tutun. İsabeti de olabildiğince 250'nin üstünde tutmaya çalışın. Dediğim gibi kendisi ben Kıyamet Kulesi'nde de kullandığım için daha fazla isabete ihtiyacım olduğu için 365 yapmışım. Ustalığı da arkadaşlar bu şekilde. Savaş ustası açık saldırı tarafında. Zaten destek tarafı körükle aynı hatırlayacak olursanız. Bu şekilde zindanlarda ve Kıyamet Kulesi'nde kullandığım bir hero kendisi. Şimdi level 25'te kullandığımız ekibin hero'larını anlatacağım size. Bunları biraz daha hızlı geçeceğim arkadaşlar. Çok fazla videoyu uzun tutmamak açısından. Lydia zaten hanımefendimiz çok güçlü bir hero. O yüzden kendisini severek takip ediyoruz. 295 hızı var arkadaşlar. İsabeti 340. Direncini de tabii ki yüksek tutarsanız kendisini arenada da kullanabilirsiniz. Arenada da çok tercih edilen bir hero. Ben çok kullanmıyorum açıkçası. Madam'ı kullanıyorum ben Lydia yerine ama 3v3 grup arena savaşlarında kullanacaksanız direnci de olabildiğince yüksek tutmanızı öneririm. Bu kadar yüksek hızın olmasının sebebi de dediğim gibi kendisinin ateş ekibinde de olması. Hızlı bir şekilde ateşi kesmek için kullandığım bir hero kendisi. O yüzden bu şekilde donatmıştım. Ustalığına gelecek olursak ustalığı tamamen isabet odaklı, destek odaklı bir hero yaptım. İsabet artı 50 veren kartal göz mevcut. Onun dışında da saldırı tarafı da bu şekilde arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Kör Kahin. Kör Kahin de arkadaşlar zaten hiçlik hero'su. Hızlarını ve HP'sini olabildiğince yüksek tutmanız lazım. Çünkü ekibe kalkan veren bir hero. Aynı zamanda dezavantaj önleme veriyor. Bu yüzden olmazsa olmaz hakkımızı yani olabildiğince yüksek tutarsanız ekibinize verdiğiniz kalkanı da o derece yükseltir. Şampiyonun max HP'sinin %30'una eşit kalkan avantajı veriyor arkadaşlar. Gelecek olursak 254 hızı var. İsabetini yüksek tutarsanız eğer ilk A1 dönüş betreyi %15 azaltıyor. %40 ihtimalle. Yani %40 ihtimalle dönüş betreyi azaltmasını ben çok umursamadığım için daha çok kalkan ve canlandırma kısımlarını, büyülerini kullanmasını istediğimden dolayı hiç direnç kasmadım arkadaşlar. Daha çok HP ve hıza yöneldim. Ustalığı da bu şekilde. Warmaster. Pardon, dev katledici Türkçesi dev katledici mevcut. Destek tarafı da
Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Prenslerimizin yaklaşık ikisi de aynı. Çok büyük bir fark yok. İkinci prensimizde arkadaşlar kalkan seti kullanıyoruz. Kalkan setini niçin kullanıyoruz? Daha fazla kahinimize buff vermesi için çok önemli. Hızını da kahinden düşük tutmamız gerekiyor. 207. Kahinimizin hızına gelecek olursak ustalığını da göstereyim prense size. Biliyorsunuz prens uyutma verdiğinden dolayı karşı tarafa uyutma büyüsü yaptığından dolayı ben kartal göze vermiştim. Yine isabeti daha yüksek olması açısından. Zaten isabetini görüyorsunuz 412 yapmışım. Kahinin hızı arkadaşlar 208. Gördüğünüz üzere Prens'ten bir numara daha fazla. 207 idi Prens 2, 208. Kahin'de de zalim set kullanıyorum arkadaşlar. Zalim set olmazsa olmaz bence kahin için. Bir kahininiz varsa olabilecek elinizdeki en iyi zalim seti kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere %100 kritik oran kesinlikle yakalanmalı kahinde. Eğer %99 bile yakalarsanız %1 ihtimalle vurmama ihtimali var ve hız takımınız bozulur. Hız takımınızın bozulması demek ekibinizin yapması demek özetle. O yüzden %100 kritik oranı muhakkak yakalamalısınız arkadaşlar. Kritik hasarda ne kadar yüksek tutarsanız o kadar fazla karşı takıma vurabilirsiniz arkadaşlar. Kritik hasarı daha fazla vurması için, daha fazla kritik hasar oluşturması için kusursuz infaz açık. Destek tarafı da bu şekilde. İsabetini gördüğünüz üzere 250'ye yakın arkadaşlar. Yani eğer ki siz bu hero'yu arenalarda kullanmayacaksınız, isabeti çok yüksek tutmanıza bile gerek yok. Çünkü zaten ekibinizin bufflarına karşı tarafa vurması yeterli olacaktır. Karşı taraftaki dalgaları yok etmek için. İsabet kasmasanız bile olur yani. Sadece zindanlarda ve Kıyamet Kulesi'nde kullanıyor olacaksınız. Badel Kazar tabii ki. Badel Kazar'ımız niçin var? Ejder'in korkulu rüyası kendisi. Kendisine ben arkadaşlar refleks seti takmıştım. Refleks setinin biliyorsunuz güzel bir özelliği var. %40 ihtimalle rastgele beceri soğumasını azaltır. Zaten Badel Kazar'ımızda Valkyrie'de de benzer bir durum var. Badel Kazar'ımızda 2 tane beceri olduğu için bu becerisi de zaten 2 tur boyunca karşı tarafa %5 zehirleme avantajı veriyor. Dezavantajı veriyor. Özür dilerim. %15'te sürekli iyileşme avantajını tüm müttefiklere 2 tur boyunca veriyor arkadaşlar. Bunu 2 kez veriyor. Karşı tarafa da 2 tane zehirleme koyuyor. O yüzden çok önemli bir A2 diyebilirim arkadaşlar. Şer diye geçiyor zaten, gayet iyi. Ve bu zehirleme ile alakalı olarak tüm müttefiklere zehirleme dezavantajı altındaki hedeflere %20 daha fazla hasar verir. Ekibin de çok daha güçlü bir şekilde vurmasını sağlıyor arkadaşlar pasife. Refleks seti vermiştim. İstatistiklerine gelecek olursak 231 hız, 46k HP, 2.4k ATK, 3165 savunma, olabildiğince kritik oranı yüksek tutmaya çalışmışım ama çok önemli değil. Hız ve burada önemli olan isabet arkadaşlar. İsabet 250-300 civarında tutmanızı kesinlikle ama kesinlikle öneririm. Özellikle level 25 seviye zindanlar için 300'e yakın tutmanızı öneriyorum arkadaşlar. Hızı biraz daha arttırabilirim ama elimdeki en iyi refleks set buydu kullanabileceğim. Bu şekilde ekipler. Umarım arkadaşlar bu bayram günü 19 Mayıs'ta bu oyundaki istediğiniz hangi hero'ya ulaşmak varsa umarım taşlarınızdan istediğiniz hero'lar sizlere düşer. İstediğiniz kalıntılar sizlere düşer. Bu oyunda şunu fark ettim arkadaşlar. Üst seviyelere çıktığınızda hero bir şekilde düşüyor da yani tam olarak istediğiniz hero'lar olmasa da birbirlerine benzer kahramanlar düşüyor. Olsa da kalıntıları daha böyle üst seviyeye taşımak arkadaşlar bence biraz daha zor. O yüzden sizlere öncelikle istediğiniz kalıntılar ve istediğiniz istatistiklerle dolu kalıntıları, sonrasında da istediğiniz hero'ları bu bayram günü sizlere umarım gelmesini nasip eylesin Allah diyelim. Ne mutlu Türk'üm diyene, bugünlere bizi getirdiği için de sayesinde bugünlere ulaştığımız için de Mustafa Kemal Atatürk'e tekrar gönül dolusu Mustafa Kemal'in genci olarak gönül dolusu şükran duyuyorum arkadaşlar. Sevgi duyuyorum. Umarım bu Covid belasından da en kısa sürede kurtuluruz ve bu bilgisayar oyunlarından ziyade daha böyle dışarılarda koşturarak, dışarılarda yürüyüş yaparak, mentalimizi, zihnimizi boşaltarak daha keyifli vakitler geçirebiliriz. Ailelerimize daha çok
kavuşabiliriz. Arkadaşlarımızla daha sık bir araya gelebiliriz. Bu zamanların yakın olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Siz de lütfen pozitif kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.